Evet, şimdi bir SolidWorks'ta çizim örneği yapacağız. 2020 SolidWorks'ta ne kadar fazla parça çizersek o kadar fazla kendimizi geliştiririz ve daha iyi konumlara gelmek için daha fazla örnek yapmamız lazım. Şimdi bir örnek yapacağım. Bu örneği hep beraber siz de benimle birlikte ilk başta izleyin. Sonra kendiniz çizmeye çalışın. İlk önce parçamı ben resmini sağ alta sol üstte bir yerlere koyacağım. Oradan bakın, ben şu an telefondan parçanın görüntüsüne bakıyorum. Ön düzleme, şimdi parçanın ortadan kareyi seçtim ve bunları akıllı ölçülendirme ile boyutlarını vereyim. Parçamızın bence 60'a, yüksekliği 28. Ön kısmından başlıyorum. Şimdi buradan yukarı bir şeklimiz var. Ben böyle çiziyorum. Herkes farklı çizebilir. Önemli olan burayı 14, burayı da 14. Şuraya uzaklığını 10. Bunun buraya olan uzaklığını da 10 alıyorum. Üstten parçamızı birleştiriyorum ve objeleri budadan şu ortayı kısmı çizdikten sonra parçamızın alt tabakası olmuş oluyor. Bunu unsurlar katı oluşturma toplam 120. Şimdi parçamızın diğer uç kısmındaki kare kısmını çizmek için bir görüntü oluşturuyorum. Ve buradan köşe noktalı dörtgeni seçiyorum. Bunun da genişliği 60. Şimdi bunun katı oluşturacağım. Yükseltisine bakıyorum. Dairenin, üstteki dairenin merkezine kadar olan kısmı 60 olduğu için bunu da 60 olarak seçiyorum ve çizimimi orada bitiriyorum. Şimdi şuradan çizim oluşturayım. Üstteki daireyi çizeceğim. Dairemizin alıyorum. Tam bunun merkezinde. Buraya aldım mı yarıçapı 30 şeklinde baktığımız gibi dairemizin çapı yarıçapı 30. Bunu da tamam deyip bunu da katı oluşturuyorum. Şimdi bunu ters çevirip 68 yapıyorum. Yön 2'de de 8 milimlik bir şey var. Yön 2'yi seçip 8 milimde bu taraftan veriyorum ve eklemiz olmuş oluyor. Şimdi şu yan kısmındaki parçaya geçiyorum. Çizimimize her zaman dik bakıyorum. Buraya bir kafadan dikdörtgen çiziyorum. Bunun yerden yüksekliğini alıyorum. Yerden yüksekliği 16'ymış. Şeklimizin kendi yüksekliği 12'ymiş. Şeklimizin ucundan uzaklığı 10'muş. 22 üstte görüyoruz. Altta da 12 var. Yani bu o köşeden 10 uzaklığında olduğunu, 10 milim uzak olduğunu bana gösteriyor. 12 burada var. 12 de karşıda var. Çünkü baktığım şekil 32 çapında bir daireyi tamamen çevreliyor. Yarıçap 32 alın. 12 12 24 8 daha 32. Yani şunun uzunluğu 32. Bunu da çizdim. Bu şekil tamam diyorum. Kat oluşturuyorum burada. Bunun uzunluğunu 50 giriyorum şekilde görüldüğü gibi. 50 girdikten sonra bunu da bitiriyorum. Şimdi buradaki daireye de çizmek için dik bakıyorum ve daireyi alıyorum. Bakıyoruz. Bu dairede 32, yarıçapı 16. Gördüğünüz gibi o da tuttu. Kat oluşturmadan seçiyorum. Yönünü değiştiriyorum. Bunun yüksekliği 24. Bunu da şimdi şu kısımdaki yukarı doğru çıkıntıyı çizeceğim. Onun için bence bir referans geometrisine ihtiyacım var. Düzlemine pardon. Bunu ters çevirip önceden de 12 olarak bir tane referans düzlemi atmışım. Şansa bunun da oradan oraya olan uzaklığı 12. Bu referans düzlemini çiziyorum. Bu referans düzlemine bir çizim açıyorum ve tam şeklimi şu noktasından şuna bir şunla şunu birbirine teğet yapıyorum. Şimdi buradan buraya ve şeklimizi kapatıyoruz. Buna da bir katı özelliği verelim. Bunun genişliği 8'miş dedim ama yönü ters çizdik ve böyle. Şimdi deliklerimize geçiyorum. Ben her zaman en son delikleri çizerim. Mantıklı olan da bu. Buradaki deliğimizin çapı 32, yarıçapı 16. Çizimi bitiriyorum. Extrusion kes deyince bunu böyle istediğiniz kadar uzatın, önemli değil. Sonuçta bir delik açıyoruz. Şuradan da şeklimize bakınca tam orta merkezinde, yani şuranın tam ortasında çizgiler aşağı doğru gelmeye başlıyor. Bunun da 18'miş, yarıçapı 9. Bunun önden olan uzaklığı 24'müş. Bu şeklimi de bitiriyorum. Bunu da kes komutuyla aşağı doğru tamamen kestim. Gördükten sonra kesiyorum. Bir tane de şurada bir deliğimiz var. Orayı da çizdikten sonra tamamlamış. Bunun merkezi şurada gözükmüyor. Daireye gelince bunun merkez noktasını bulabiliyoruz. Buranın da çapı 16'ymış. Yarıçapı 8. Oradan da bizim bitirdikten sonra kes komutuyla oradan da delik deliyorum ve şeklimiz bitmiş oluyor. Şurada bir düzlem fazladan gözükmüş. Bu düzlemin görüntüsünü kapattıktan sonra işte şeklimiz bitmiş oldu. Böyle ne kadar fazla çizim yaparsak o kadar fazla kendimizi geliştiririz. Siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız bol bol çizim yapın. Önce izleyin, sonra kendiniz çizmeye çalışın. İzlemediğiniz yere bir tekrar bakın. Böyle kendinizi geliştireceğinizi umuyorum.